Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim de çok sevdiğim bir kurabiye olan tırtıl kurabiye tarifim var. Asla hamurunda dağılma söz konusu olmayan, tam kıvamında, tam ölçülü, ağızda dağılan, kıyır kıyır, üstelik uzun süre bayatlamayan, derin dondurucuda da uzun süre muhafaza edebileceğiniz kurabiye tarifimdir. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu güzel tarifime geçelim. Tarifimize geçmeden önce mutlaka tereyağını oda sıcaklığında bekletelim. Yumuşamış bir tereyağı hazır olsun. Uygun bir kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı ekleyelim. Yarım çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Bir paket toz vanilya ekleyelim. 1 su bardağı pudra şekeri ekleyelim. Yarım çay bardağı mısır nişastası ekleyelim. Mısır nişastası yoksa eğer buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Ama kurabiyelerde genelde mısır nişastası tüm kurabiyelere daha kıyırlık veriyor. Mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ederim. Karışımımızı hafifçe karıştırdıktan sonra 125 gram tereyağımızı ekleyelim. 2 su bardağı unumuzu ekleyelim. Toplamda 3 su bardağı un kullandım ama kontrollü bir şekilde ekliyorum. Öncelikle 2 su bardağı unumu ekledim ve 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekledim. Elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurum biraz cıvık olacağı için 1 su bardağı daha un ekleyeceğim. Toplamda 3 su bardağı un eklemiş olacağım. Su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Hamur kabartma tozunu çok az koyuyoruz ki kabarma, yayılma, şişme olmasın. Aynı zamanda tırtıl kurabiye hamuru özellikle yayılmaması gerekiyor. Bu yüzden sıvı yağının, tereyağının ölçüsü tam ölçülü olması gerekiyor. Vermiş olduğum ölçülere dikkat ederek lütfen yapalım. Hamurumuzu güzelce yoğuralım. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan, yumuşacık fakat biraz serte yakın bir kurabiye hamuru hazırlıyoruz. Yani kırılma çatlama olmayacak ama biraz serte yakın bir kurabiye hamuru olacak. Bu tarifimde tırtıl kurabiye kalıbını evimizde yapıyoruz. Eğer tırtıl kurabiye kalıbınız yoksa, aparatınız yoksa evinizde herhangi bir su şişesinin kapağını alarak bu şekli oluşturarak tırtıl kurabiye şeklini yapabilirsiniz. Öncelikle 5 köşeli yıldız çiziyorum. Herhangi bir kurşun kalemle 5 köşeli yıldız çizin. Sonra her boşluğa tekrardan üçgen şekli verin. Şimdi yakından sizlere göstereceğim daha detaylı anlamanız için. Ve bu kestiğimiz köşelerdeki çizgileri bir falçata yardımıyla keselim. Bu şekli oluşturalım. Sonrasında su şişesinin içerisine hamurumuzu yerleştirelim. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay. Tırtıl kurabiye kalıbınız yoksa evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz bu tarifimi. Su şişesiyle tırtıl kurabiye kalıbımızı hazırladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsimize aralıklı bir şekilde kurabiyemizin şeklini vererek oluşturalım. Hamur kabartma tozumuz çok az olduğu için çok fazla kabarıp yayılmayacaktır. O yüzden biraz bitişikte dizebilirsiniz. Gördüğünüz gibi su şişesinden hamuru sıkıyorum. Sıktıktan sonra istediğiniz boyutu kendiniz belirleyebilirsiniz. Bıçak yardımıyla uç kısmından kesiyorum. Ve kurabiye şeklimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Hem pratik hem de kolay bir tarif. Kurabiyelerimize şekil verdikten sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik fırın ayarımızda kurabiyelerimizin altı üstü güzelce pembeleşinceye kadar pişirelim. Ben tırtıl kurabiye özellikle kavruk seviyorum. Üzerindeki dokusu itibariyle kavrulmuş bir şekilde pişen tırtıl kurabiyeler çok daha lezzetli oluyor. Dilerseniz fırınınıza daha az tutabilirsiniz. Ben özellikle bu kurabiyeyi 170 derecelik fırın ayarında 20 dakika kadar tuttum. Dilerseniz 15 dakika kadar da tutabilirsiniz. 15 dakikada durduğu zaman da kurabiyeleriniz çok güzel pişecektir ve rengi biraz daha açık olacaktır. Benim gibi severlerde 20 dakika tutmanızı tavsiye ederim. Şimdi benmari usulü erittiğim çikolatamı hazırladım. Toz Antep fıstığı ve toz Hindistan cevizi hazırladım. Tarifimde 100 gram bitter çikolata kullandım. Bitter çikolatayı benmari usulü olarak erittikten sonra hemen kurabiyelerimin baş kısmını
Çikolataya batırıyorum. Sonra Hindistan cevizine ve Antep fıstığı tozuna batırarak kurabiyelerimi hazırlıyorum. Dilerseniz renkli pasta süsleriyle de süsleyip yapabilirsiniz. Benmari usulü çikolata nasıl eritilir hemen kısaca bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler için küçük bir cezvenin içerisine su koyalım. Suyun üzerine bir küçük kasenin içerisine çikolatalarımızı ekleyelim. Ocağımızı kısık ateşte ayarlayalım ve kısık ateşte suyun buharında çikolatalarımızın erimesini sağlayalım. Çikolatalarımız eridikten sonra benmari usulü erittiğimiz çikolatalarımız hazır demektir. Bu malzeme ölçülerinden toplamda 36 adet tırtıl kurabiye elde ettim. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme ölçülerinizi yarı olarak arttırarak daha fazla kurabiyeler elde edebilirsiniz. Veya daha az yapmak isterseniz de malzeme ölçülerini yarı olarak azaltarak daha az kurabiyeler elde edebilirsiniz. Yedikçe yediren bir kurabiye olduğu için bence bu ölçüler herkes için ideal. Hem kahvenin yanına hem çayın yanına çok yakışan bir kurabiye tarifidir. Özel günlerinizde misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok farklı ve lezzetli kurabiye tarifidir. Kurabiyelerimizi hazırladık. Şimdi buzdolabında bir 5 dakika kadar çikolataların donmasını sağlayalım. Sonrasında sunuma hazır edelim. Yakından da gördüğünüz gibi şekli çok güzel oldu. Tadı da gerçekten şahane. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizip sizlere yakından kıvamını, iç dokusunu ne kadar kıyır olduğunu göstermek istiyorum. Yiyebileceğiniz en güzel tırtıl kurabiye tarifi budur. O kadar iddialıyım. Şimdiden deneyecek olan herkesin eline koluna sağlık. Sizler kurabiyemin iç dokusunun kıvamını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı, paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Gün aşırı yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Böylelikle sohbet etmiş oluruz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Sizlerden ricam tarifimi denedikten sonra düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız henüz bu tarifimi denememiş olan kıymetli takipçilerime fikir olmuş olacaktır. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.